Dostlar herkese selamlar. Bugün 12 Ekim 2025 Wall Street hafta sonu piyasa analizi ve değerlendirme videosuyla yine birlikteyiz. Biliyorsunuz Cuma günü özellikle kapanışa doğru ipler iyice gerildi ABD ve Çin arasında. Gelin bakalım neler oldu. Sonrasında da grafiklere geçelim. Biraz da yorum katarak neler bizi bekliyor onlara bakalım. Bence bugün videoyu özellikle bugün sonuna kadar izlemeniz gerekiyor. Bir de çok kısa tekrar bilgilendirme yapacağım. Beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Haydi geçelim. Aslında gerginliğin ilk başladığı yer Çin'in Qualcomm'a antitrust soruşturma başlatmasıyla ilgiliydi. Biliyorsunuz burada Autotalks'ın satın alınmasıyla ilgili bir rekabet soruşturması başlattığını duyurdu. Çin ondan sonrasında ise artık Trump kendi sosyal medyasından biliyorsunuz Çin'le ilgili çok düşmanca tavırlar sergilediği ticaretle ilgili bu nedenle Çin'e ek ticaret vergileri, gümrük vergileri getirebileceğini söylemişti. Dün de zaten Çin'e %100 ek gümrük vergisi getirdiğini 1 Kasım itibariyle duyurdu. Ancak sonrasında da çeşitli açıklamaları da olmadı değil. İşte Çin'le bir görüşmeyiz açıklaması gelmişti. İlk açıklamasında artık görüşecek bir şey kalmadı dedi. Sonrasında görüşebiliriz dedi. Ek gümrük vergisini 1 Kasım'a özellikle koydum dedi. O arada çünkü pazarlıklar olabilir. Tekrar kaldırabiliriz minvalinde. Çeşitli açıklamaları da oldu. Çin de bugün bunun üzerine tarife savaşı istemiyoruz ama bundan da korkmuyoruz açıklamaları geldi. Bu da aslında diplomatik dil olarak biraz bana yumuşak, yani yumuşama sinyali gibi geldi ama yeter mi? Henüz yetmez. Trump'ın da bundan sonraki açıklamaları çok önemli olacaktır. Sıkı takip ediyor olacağız. Ekonomik takvime geçecek olursak önümüzdeki hafta yine Salı günü 19.20'de Fed Başkanı Powell'ın konuşması var. Sonrasında ise Çarşamba günü çekirdek tüketici fiyat endeksi TÜFE'ler gelecek. Eğer bunlarda hükümetin kapalı olmasıyla ilgili bir problem yaşamazsak bunları alacağız. Perşembe günü yine çekirdek perakende satışlar, işsizlik haklarından yararlanma başvuruları, Philadelphia Fed İmalat Endeksi, üretici fiyat endeksi yani üfe, perakende satışlar gibi verileri de Perşembe günü alıyor olacağız. Cuma ise yine eğer hükümet açılmış olursa ortalama saatlik kazanç, tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı verilerini alacağız. Bu ertelendiği 3. haftası biliyorsunuz. 3. hafta içerisindeyiz istihdam verileriyle ilgili. Evet, artık grafiklerimize geçebiliriz. Neler oldu Cuma görelim. Cuma günü Nasdaq günü %4.30'luk bir ciddi bir kayıpla ve hacimli bir kayıpla kapattı. Bakın burada bir kısa bir yükselen çizmiştik. Bu yükselenin altında bir kapanış geldi ama 50 günlük ortalama tuttu diyebiliriz. Pazartesi günü önemli olacak bizim için. Piyasa yapıcıların çok sevdiği bir ortam. Çünkü bu mumun üzerine herkes bu bölgelerde kar almadı ya da biraz nakde geçmediği için bu bölgelere korkutma iğneleri atılıp 50 günlük ortalama üstünde de kapanış alınabilir. Böyle bir yolda izleyebilir. Ya da aşağıya basmaya devam da edebilir. 50 günlük ortalamanın altında da kapanış yapabilir. Ama bunu hiçbirimiz bilemeyeceğimiz için bizim için önemli olan tek şey pazartesi günü kapanışın nerede olacağı. Yani benim için en azından bu çok önemli. 50 günlük ortalamanın altında bir kapanış alırsak ben kendi açımdan bir miktar daha nakde geçmeyi düşünebilirim. Zaten halihazırda %25-27 civarı bir nakdim vardı bu bölgede. O nedenle şu anda bu bölgede belki bir %10-15 daha nakde geçmeyi düşünebilirim. 50 günlük ortalama bizim için çok önemli. Yani 23.982, 24.000 civarı pazartesi günü çok önemli olacak. Sonrasında ise eğer aşağıda kapanışlar gelirse 23.168, 23.170'lere kadar bir geri çekilme, ilk aşamada 100 günlük ortalamaya bir geri çekilme olabilir. Eğer bir tepki alacaksak pazartesi günü buradan tekrar şu kanal içerisinde bir kapanış çok şık olur. Evet, S&P 500'e geçecek olursak arkadaşlar burada da yükselen kanal net bir biçimde aşağı kırıldı. Nasdaq'ta bakın çok daha hafif altındayız ama S&P 500'de çok daha sert altına indik ve burada 50 günlük ortalamanın da altında kapanış geldi. S&P 500'deki 50 günlük ortalamanın altındaki kapanış önemli. Bir miktar daha dikkatli olmamız gerektiğini bize anlatıyor bence. Pazartesi günü o nedenle çok önemli bir gün. Önemli değil arkadaşlar. Bu bölgelerde biraz stop olursunuz ama güvenli bölgeye geçtiğimizde tekrar para kazanmaya başlarsınız. Bu işler böyledir. Yani bunu unutmayın. Bir miktar stop olmanın kimseye zararı olmaz.
Russell 2000'e geçelim. Russell 2000 kanal içerisinde kapattı günü. 50 günlük ortalamanın üstünde tam da kanal desteğine kapanış yaptı. Burada da 2371 önemli destek olacak 50 günlük ortalama olarak pazartesi günü. Bu bölgeyi yine izliyor olacağız hep birlikte. Yukarıda ise 2471 civarı önemli direncimiz. Evet, tabi bu açıklamalar sonrasında VIX 22.58 civarındaki direncine kadar geldi. Tüm ortalamaların üstüne çıktı. Hep bahsediyordum yani buralardaki %6'lık 7'lik, bakın burada %5'lik artışlar çok önemli değil. VIX kriz anında %20-20'nin üstünde artışlar yapıyor. Bakın hemen %31'lik bir artışla günü kapatmış Cuma gününü. Tabi bir kriz olduğu için buralar normal. Tekrar aşağıdaki destekler 200 günlük ortalaması 19 dolar civarı takip edilecek. Hemen Max 7'a geçelim. Max 7 hisselerinde de önemli satışlar, hacimli satışlar geldi. Apple zaten aslında burada, bakın kapanışı aşağıda yapmıştı. Zaten bir pozisyon almamak gerektiğini söylemiştik. Zirve üstü kapanış almadan sonrasında da daha sert satış geldi. Tabi işler bu şekilde gitmeseydi daha ufak bir satış gelebilirdi, bilemeyiz ama sonuçta burada da tekniğin çalıştığını görüyoruz. 247 dolar önemli direnci, pazartesi takip edilecek. 241 dolar da önemli destek olarak karşımıza çıkıyor. Evet, Amazon'a geçelim. Amazon'da ise önemli desteğe geldi. Bakın burada ikili dip yapmıştı. Sonra tekrar test etmişti. Yine 216 dolar civarında önemli desteğine geldi. Aşağıda da 214.48'de 200 günlük ortalaması var. Burası çok önemli destek olarak takip edeceğiz. Yukarıda 223 dolar civarında direncimiz. Evet, Google'a geçtiğimizde Google şuradaki desteğini aşağıya kırdı. Ancak şu şekilde de bir düşen kanal oluşturmuş. Onun da desteğinde kapanış yaptı. Aşağıda önemli ortalamamız 233. Ancak daha da önemli gördüğüm yer şu bölge. 224 ve 225 dolar bölgesi. Hem gap'in üstündeki son mumun dibi hem de 50 günlük ortalama. Burası kuvvetli bir destek Google için, ancak aşağı kırılım gelirse gap'i kapatmaya kadar gidebilir. O nedenle dikkatli olmak gerekiyor. Hemen Meta'ya geçelim. Meta aslında çok güzel yükselişler yapmıştı. Güçlü durmuştu. Hacim de fena değildi. Ama tabii ki Cuma günkü açıklamaların sertliğinden dolayı %3.85 ile günü negatifte kapattı. Aslında desteğine daha var. 691 dolar desteği. Ancak 100 günlük ortalamanın altında kapatması da önemli. Yukarıda da 736-737 doları direnç olarak takip ediyor olacağız. Microsoft yine diğer Max 7 hisselerine nazaran o da %2 civarında satış yedi ama biraz daha diri durdu. Tek sorun burada 50 günlük ortalamanın altında kapanış yapmış olması. Ancak önemli bir desteğinde de durdu görünüyor şu anda. 510-511 dolarlarda durdu. Yukarıda 513 ve 519 dolar önemli desteği. Direnci pardon. Nvidia'ya geçelim. Nvidia'da bakın bu bölgenin çok önemli olduğundan bahsetmiştik. Pozisyon almıştım hatta. Tam o destekte geldi. Pazartesi günü işler güzelleşir de eğer Nvidia buradan tepki alırsa çok güzel bir onay almış olur buradan. Ancak aşağıda kapanışlar gelirse önce 170 dolar 50 günlük ortalaması önemli desteği. Daha altında kapanışlar gelirse de 170-171 dolar civarına kadar bir geri çekilme görebiliriz. Evet, Tesla'ya geçiş yapalım. 417 dolar desteğinin altında kapanış geldi 413 dolarla. Artık bu 417-418 dolar civarı Tesla için direnç bölgesi olacaktır pazartesi. Aşağıda da 400-401 dolar önemli desteği Tesla'nın. Evet, çok sorulan hisselere geçelim. Çok sorulan hisselerde de Palantir, bakın bu kanalını tam altında kapanış yapmış. Yani buna destekte kapanış yapmış diyebiliriz. Ciddi bir ayrılma yok çünkü. Aşağıda da 50 günlük ortalaması Palantir için çok uzun zamandır söylemiş olduğum en önemli destek. O da 171 dolardan geçiyor. O nedenle şu anda destek üstünde devam ediyor Palantir. Tekrar belirttiğim 171 dolar 50 günlük ortalamamız önemli destek. AMD'ye geçelim. AMD'de de şu çizdiğimiz kanalın tam desteğinde bakın hep buralara temas almış. Çünkü bu kanal, daha önceden de söylemiştim size, bakın bu kanal işleyen bir kanal. O nedenle bu çizgiler her zaman gelip fiyat bu çizgilere bir şekilde dokunuyor, temas ediyor ya da riayet ediyor diyebiliriz. Bakın buralarda hep tepkiler almış ve o bölgeye çok yakın bir yerde de kapanışı almış. Eğer yaklaşık pazartesi günü 213 doların altında kapanışlar gelirse artık aşağıda 203 dolar önemli destek olarak izlenebilir AMD'de. Birçok hisse zaten
ana desteklerine yaklaşmış gördüğünüz gibi. Şu anda mesela Mikron'da da aynı şey geçerli. Yükselen takozu çizmiştik. Bakın yükselen takozun desteğine gelmiş. Pazartesi endeks artık daha aşağı düşerse bunlar da ana desteklerini kıracaklar. Düşüşler sertleşebilir. Ya da tamam tepki aldık derlerse önemli desteklerinden tepki almış olacaklar. Piyasa desteklerine çekilmiş durumda diyebiliriz. Mikron için de bu geçerli. 178 dolar civarı aşağıda desteği, yukarıda ise pazartesi günü için yine 198 dolarlar direncimiz diyebiliriz. Marvel'e geçelim. Evet, Marvel'de de gördüğünüz gibi tam zaten kırılım yapıp pozisyon aldığım bölgeye temasa geri gelmiş. Önemli desteğine geri çekilmiş bu da 85 dolara. Eğer 85 dolar altında kapanışlar gelirse 200 günlük ortalaması yaklaşık 79 dolardan geçiyor. Oraya kadar bir geri çekilme görebiliriz. Yukarıda ise artık sıralı dirençlerimizi şu şekilde gösterelim. 92.67 dolar ve yukarıda 97.79 dolar civarında dirençleri. Nibius'a geçelim. Nibius yine fena direnmedi diyebiliriz. Buradaki 132 dolar direnciydi. O direncin hemen altında kapanış yaptı sayılır. Yani 129.50 dolar civarında kapanış yaptı. Aşağıda yine 114.85 desteği, 132 dolar direnci olacak şekilde Nibius'u da takip ediyor olacağız. Evet, Upstart ile ilgili çok uyarılar yapmıştım. Özellikle 200 günlük ortalamanın altında kapanış yaptığında. Burada da bir flama, sanki ayı flaması yapıyor demiştik. Onu da aşağı kırmış kötü haberlerle. %7.24'lük bir satış var. Hacim de yüksek. Aşağıda ilk desteği 46.75. Onun ise altında 43 dolar desteği. Bu görüntüyü bozabilmesi için bir an önce 55 dolarların üstünde kapanış alması lazım Upstart'ın. Evet, Oscar'la ilgili de buradaki asıl direncinden geri döndü demiştik. 18.80 olan desteğini de kapatmış. 18.77'de kapatmış. Yine bu bölge pazartesi günü destek olarak izlenmeli. 20 dolarda ilk direnci Oscar'ın. Evet, Oklo güzel bir şekilde Cuma günü en iyi gördüğüm hisselerden biri. Yani performans olarak en iyi gördüğüm hisselerden biri. Hacim de çok kuvvetli ve önceki zirvesinin üstünde kapanış almış. Artık Oklos'u elinde olanlar ya da burada yeni pozisyon açmış olan varsa 144 dolar destek olacak şekilde takip edebilir. Yeni pozisyon açanlar için ise stopu da burada 136 dolar civarı altındaki kapanışlar. Yukarıdaki hedefler ise sıralı 149 ve 164 dolar diyebiliriz. Evet, HUD'a geçelim. HUD'la ilgili de bakın şu çizgiye çok önem veriyordum biliyorsunuz. Çünkü burada çok ciddi destek olmuş. Aşağı kırdıktan sonra da çok iyi direnç olmuş. Sonra tekrar yukarı kırdığında da devam etmiş. Ve o bölgenin, o çizginin altında kapanış geldi Cuma günü. Çok böyle çok ayrılmamış. Yani 141.50 dolar civarı 138.96'da kapatmış. Pazartesi günü eğer tekrar içeri atabilirse problem olmaz ama tekrar bu bölgelerde bir kapanış gelirse pazartesi HUD'da aşağıda desteklerimiz 127 dolarda ve sonrasında ise 118-119 dolardaki 50 günlük ortalamasında. Evet, Lemonade'e geçelim. Lemonade'de de burada bakın bir ters bayrak var. Ters bayrak çalışmış. 50 günlük ortalamanın altına atmış. Hacimli bir şekilde 47 dolardaki desteğine kadar geri çekilmiş. Burada da önemli olan 46.20'deki 100 günlük ortalaması. 100 günlük ortalamanın altında kapanışlar gelirse satış devam eder. Yukarıda ise ilk direncimiz 52 dolarlarda. İren'e geçelim. İren tekrar kendini yukarı kırdığı kanala geri atmış görünüyor. Hacimde yüksek. Önceki hacimlere göre bakın hemen hemen yüksek hacimlerinden biri diyebiliriz. O nedenle şu anda kanalın tekrar üstüne pazartesi günü atması gerekiyor ki tehlike geçti diyebilelim. Yoksa aşağıdaki destekleri 52-53 dolar civarı İren'in. Hemen SOFA'ya geçelim. SOFA'da da kırılım gelmişti. Sonrasında ise 26 dolardaki desteğine kadar geri çekildi. Hatta çok az da altında kapanış yapmış. Burada artık 25.50'deki 50 günlük ortalama çok önemli destek. Aynı zamanda da bakın şu düşen kırılımına onaya da yakın. Ya bu bölge kuvvetli bir destek olacaktır. Altındaki kapanışlarda satış daha da sertleşebilir SOFA'da. O nedenle bu bölge önemli. Evet, United Health ile ilgili Twitter'da da paylaşımlar yapmıştım. Bu bölge gap kapanır demiştik. Gap kapandı ve benim için de aslında beklediğim hedefte gelmişti. İlk başta bu bölgeden beri yazıyordum. Yani 50 günlük ortalamanın üstünde ne zaman kapanış yaptıysa o günden beri yazıyordum. Ciddi anlamda da bakalım ne kadarlık bir kar bırakmış.
Gap'i kapatma. %23-24'lük bir kar bırakmış ve sonrasında da bu bölgeden satış başlamış. Aşağıdaki ilk desteği 342 dolar. Sonraki direnci ise 362 dolar olarak takip edilebilir. CrowdStrike'a geçelim. Evet. Bu bölgeyi geçer de üstünde kapanış yaparsa devam eder demiştik. Bakın tam o bölgeye temas geliyor ve satışı yiyor. Burası önemli artık. 517 dolar civarı üstündeki kapanışlar CrowdStrike için önemli. Yoksa bu bölgeye düşünecek olursak bir ikili tepe formasyonu oluşturabilir. Aşağıdaki ilk desteğimiz ise 469 dolar. Evet, AppLovin'e geçelim. AppLovin'de de biliyorsunuz SEC soruşturması ile birlikte ciddi bir satış yemişti. %14-15'lere varan. Sonrasında tekrar bir desteğinin üstüne attı ama son 2 günde önemli satışlar yine geldi. Zaten Cuma günü de Trump'ın açıklamaları ile birlikte düşüş derinleşti. %5 civarı bir kayıpla kapattı. Aşağıda artık bu bölge çok önemli bir destek. Çünkü hem 50 günlük ortalama gelmiş hem de yukarı gap yaptığı bölgenin son mumun dibi burası. 535 doları önemli bir destek olarak şöyle biraz daha açayım rahat görmek için takip edebiliriz. Evet, Rubrik'e geçelim. Rubrik'te de bakın 50 günlük ortalamanın üstüne atmıştı ama yine Trump'ın açıklamalarından hem 50 günlük ortalamasının altına attı hem de 83 dolar desteğinin altında kapanış geldi. Pazartesi günü 80 dolarla 83 dolar arasındaki bölgede hareketlerini izleyeceğiz Rubrik'in muhtemelen. 83 dolar üstündeki kapanışlarda yine bir nebze sonrasında 50 günlük 50 günlük ortalamayı test etmek isteyebilir ama aşağıda bu bölge önemli. 79 ve 77 dolar arası ciddi destek. Çünkü 200 günlük ortalamada buradan geçiyor arkadaşlar. Evet, değerli metallere geçelim. Şu mum altın için aslında önemli bir satış mumuydu ama Trump'ın açıklamaları tabii altını yine alevlendirdi. Daha hacimli bir mumla Cuma gününü kapattı. Yani şu anda boğa devam ediyor. Henüz bitti diyemiyoruz altın için. Yukarıda 4114 önemli direnci. Aşağıda ise 3895'te önemli desteği olarak takip edebiliriz. Benzer durum gümüşte de var. Gümüş zaten önceki videolarımda da söylemiştim ya da hafta içi Trend Kulübü'nde günlük yaptığım videolardan birinde bahsettim muhtemelen. Zaten gümüşte bir satış sinyali hiç gelmemişti. Cuma günü de Trump'ın açıklamalarıyla birlikte %1.80'lik artışla benim 50.25'lik artık son direncimi de hedefimi de geçmiş oldu. Tam da o bölgede kapanış gelmiş. Evet, kripto paralara geçelim. Kripto paralarda çok enteresan hareketler oldu arkadaşlar. Yani Covid gördük, onu gördük, savaş gördük, her şeyi gördük ama bu şekilde operasyonlar görmemiştik. Yani kripto para işlemi yapanlar, yatırımı yapanlar ciddi anlamda zarar gördü Cuma günü. Dikkatli olmak gerekiyor tabii ki. Yani Bitcoin ve Ethereum her zaman ben söylüyorum ama yani Bitcoin ve Ethereum'da bile ciddi kayıplar söz konusu oldu. Bunları gördük maalesef. Altcoin'lerden bahsetmiyorum bile. Bir iki örnek göstereceğim az sonrasında. Şimdi Bitcoin'de evet bu bölge önemliydi. Belki burada bir konsolidasyon yapıp devam etmek ister demiştik ama açıklamaları da kullanarak çok ciddi bir satış geldi. Bakın şu bölgelerdeydi Bitcoin. 120 bin dolarda deseniz birden %16'lık bir satışla bakın temas ettiği bölgeye bakın. Benim çizdiğim desteğe neredeyse buraya temas etmiş. Buraya kadar basmışlar. Sonrasında bir toparlanma var. 200 günlük ortalamanın üstünde şu anda seyrediyor olması yine de tek olumlu yanı diyebiliriz. Ancak toparlanma için 115.300 dolarların üstüne hatta 117.500 dolarların üstüne tekrar atıp orada kapanışlar alması çok önemli. Önemli destek şu anda 107 binlerde diyebiliriz. Ethereum'a geçelim. Benzer bir grafik. Bakın yine çizdiğim desteğe tam temas etmiş. Sonrasında almışlar. Burada da 3873 yani bir 4000 doların üstünde tekrar kapanışlar gelirse Ethereum biraz daha rahatlar. Yoksa satış baskısı devam eder. Aşağıda önemli desteğimiz 3391-3400 civarlarında diyebiliriz. Solana'ya geçelim. Solana'da bu tabi burayı kırdı çok sert bir şekilde. 200 günlük ortalamanın hemen üstünde seyrediyor. 200 günlük ortalama burada çok önemli destek Solana elinde olanlar için. Altındaki kapanışlarda satışlar sertleşir. Yukarıda biraz rahatlaması için bu 185 dolar 196 dolar bölgesinde belki biraz konsolide olup devam etmesi gerekiyor diyebilirim.
Ripple'a geçelim. Ripple'da da bu bölge çok güzeldi. Yani aslında burada çok güzel bir teknik vardı Ripple'da ama onu da tabii ki hepsi gibi mahvettiler. Şuraya bakın nereye düşmüş. 1.18'lere kadar düşmüş. Yani çok ciddi satışlar bunlar. Ve işin kötüsü bütün ortalamaların altında şu anda Ripple. Aslında en iyi tekniğe sahip olan bence Ripple'dı. Bir hamleyle en kötü teknik şu anda Ripple'da görünüyor. Çünkü ortalamaların altında kalmış fiyat. Ve şu düşenin de şu anda altında. Kapanışlar bunun da altında geliyor. 200 günlük ortalamanın üstüne bir an önce atmazsa Ripple, yani 2.57-2.58 civarının üstüne atmazsa burada da satışlar devam edebilir. Şeyi gördüm, ona hemen bir bakalım. Engine diye bir coin var. Spot'ta mı bilmiyorum ama sıfırlamışlar. Ya bakın böyle bir şey yok. 0.02'ye gelmiş. Arkadaşlar her zaman söylüyoruz, yani paranız değerli. Hepimizin kendisine göre bütçesi var. Oradan buradan arttırdıklarımız, yılların birikimleri var. Yani bu tarz işlere birden zengin olurum hevesiyle girmeyin. Yani çok iyi şirketler var. Yatırımcı olun. Trade yapmak zorunda değilsiniz. Bakın birçok arkadaşımız temel analiz de yapıyor. Ben de kendimce yapmaya çalışıyorum. Anlatıyorum aldıklarımı, neden aldığımı. Yani sizin paranızın yatırmanız gereken yerler bunlar değil arkadaşlar. Bunlar tamamen kumar. Bence evet, çok acı bir tecrübe oldu ama iyi bir tecrübe oldu diyebilirim herkes için. Çünkü piyasanın acı yüzü çok acımasız gerçekten. Yani gördüğünüz neler oldu, kimler battı, batan paralar çok ciddi. O nedenle biraz da artık bence yatırımlarda dikkatli olmakta fayda var diyelim. Bu haftayı sonu analizimizi de böyle bitirelim. Önümüzdeki hafta arkadaşlar çok çok önemli. Anlık bilgilendirmeler de Twitter'dan yapabilirim. Trend Kulübü'ndeki arkadaşlarla zaten sürekli iletişim halindeyiz. Umarım hepimiz için iyi bir hafta olur. Kayıpların en azından az olduğu ya da kazanca geçeceğimiz bir hafta olur diye ümit ediyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.